Ramazan ayı, orucun dereceleri, açlığın manası, Kadir Gecesi ve daha fazlası bu kitapta. Ruhu Allah'a yükselten oruç. Cemal Nur Sargut sizin için derledi. Hocam bize biraz takvanın hakikatinden bahsedebilir misiniz? Takvalı olmak ne demek? Takvanın hakikatinde ibadet ve Allah korkusu ön plandadır. Allah korkusunun hakikatinde de sevgiliyi kaybetme korkusu vardır. Dolayısıyla insan kendi vücudunu disipline eder. Her şeyin Allah için olduğunu idrak eder. Ve dört tekbiri birleyerek her şeye başlarsa takvaya erer. Dört tekbiri birlemek abdestin ve cenazede olan bir hadisedir. Abdestin öneminden bahsetmek isterim burada, yani takvanın başı olan abdest. Abdest ne kadar yıkanırsak yıkanalım yeniden alındığına göre su ile vücudumuzun organlarını diriltmek demektir kelime olarak. Yani vücut organları su ile dirilir. Demek ki organların idrake geçişi lazım ki Allah'la irtibat kurabilelim. Yani her organ kendi çapında Allah'a doğru yönelmesi lazım. Biz bazen bunu melekelerimizi melekleştirmek diye de idrak edebiliyoruz. Mesela görme melekemizi Allah'a rapt etmek. Allah görülür mü? Hayır. Ama her varlığa hürmet etmek, Allah'ı görmek, şahit olmak demektir. Duymayı yalnız Allah'ın istediği sözleri duymak, dedikodu, gıybet, başkası aleyhine konuşmaktan kulağı uzak tutmak. Hatta daha da ileri gidip yani dünya konularıyla ve negatif laflarla ilgilenmek. En korkuncu da şikayet. Şikayeti insan hayatından kendi çıkardığı gibi başkasının şikayetini de asla dinlememesi lazım. Bütün bunlar organların dirilmesi için şarttır. Dirilirse ancak bu hale gelir organlar. O halde ibadette ilk önce abdest olarak başlarız. Ve Peygamber abdestin her bir organı yıkarken ayrı bir kelime veya cümle söyleyerek kendini Allah'a rapt ederdi. Burada dikkat etmemiz gereken şey, her şeyi üçlememize dikkat ediyoruz. Çünkü 3 sayısı alırken abdest yaptığımız hareketin üçlenmesinin sebebi yaratılış sayısı olmasıyla alakalıdır. 1 Allah'a aittir. 2 berzah demektir, Allah ve peygamber. 3 ise yaratılmış kul demektir. Kulun 3 sayısıyla ifade edilmesinin sebebi şudur: Allah vardır, kün emriyle, yani nefesiyle alemde rahmet olarak tecelli eder. Bu ikincidir. Ve yarattığı, yani aynada gölge halinde kendi ismini tecelli ettirir. Allah kün emri ve kuldaki varlığıyla kulda 3. olarak yaratılmıştır. 3.'de kul yaratılmıştır. 3'te tecelli olmuştur. Bunun için kendi hareketlerimizi abdest alırken üçleyerek yaparız. Biz bunun sonucunda vücudumuzun görünmeyen organlarını da abdest aldırırız. Mesela kalbimizi Allah'tan başkasından temizleriz. Aklımızı Allah'a rapt eder, başka şey düşünmekten engelleriz. Sırrımızı dünyayla meşgul olmaktan uzak tutarız. Ve artık biz ibadete, yani takva, neticesi takva olan ibadete kendimizi hazırladığımızda dünyada Allah ve benden başka hiçbir şeyin kalmadığını idrak eder ve görürüz. İşte bu hakikate erdiğimizde 4 tekbiri birlemiş oluruz. Ne demek? Dünyayı terk, nefsi terk, ahireti terk, cennet isteğini terk, cehennem korkusunu terk ve en sonunda da terki terk. Yani Allah'ın huzuruna çıkarken terk edecek hiçbir şeyimiz kalmaz. Öyleyse huzurda ben ve Allah yalnız oluruz. Bu tıpkı neye benzer? Ayakkabılarını çıkar da öyle benim huzuruma gel ya Musa ayet kelimesine benzer. Tur-i Sina'ya, yani Allah'la buluşma yerine ayakkabıyla girilmez. Ayakkabım nedir dediğinde Hz. Musa,
Birincisi dünyaya olan isteğin ve arzun, nefsani arzuların. İkincisi ahirette cennette olmak isteğin. Yani insan-ı kamil için cennetle cehennem arasındaki fark kalkar. Her yer ona cennettir. Burada hocam Samia'yı verdiği hatırlıyorum. Cennet neresidir dediler. Senin olduğun yerdir dedim. Cehennem neresidir dediler. Olmadığın yerdir diyecektim ama öyle bir yer yok Allah'ım diyor. Güzelmiş. Yine edeple ilgili olarak mesela hocam konuşma adabı, çeşitli edep türleri var. Oturup kalkma ile ilgili bir meclise bulunma adabı, sohbet dinleme adabı, hatta soru sormanın bile adabı üzerine tasavvuf kitaplarında uzun uzun bölümler var. Ve özellikle son zamanlarda bunlardan selamlaşma adabına çok özellikle bir ilgi duyuyorum. Çünkü en temel şey o, belli bir mekana girdiğinizde insanlara selam vermek, tebessüm etmek ve zaten sonrası kendiliğinden bir şekilde geliyor. Bunun önemiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Ben ayete dayandırarak selamun kavlen min Rabbir Rahim. Allah'ın insanlara tebessümü ve selamı Hazreti Peygamber'dir. O selam olmasa kimse Allah'ı bilemez. Buradan anlaşılıyor ki insanın insana selam vermesi, birbirine yaratıcısını hatırlatması ve kendisinin Allah'la irtibatını arttırması demektir. Sabahleyin güler yüze kalkmak bir selamdır. Peygamberin bütün yaptığı şeylerin başında güler yüz, herkese iyi muamele ve herkese yüzünü dönerek konuşmak gelir. Tevazu edebin en güzel örneğidir. Edebin sonucunda kul kendi haddini bilir, başkasının önünde sesini dahi çok fazla yükseltmez. İnsan-ı kamiller tevazuda o kadar ileri gitmişlerdir ki Mevlana derviş olmaya başlayınca önce münakaşayı, sonra münazarayı, en sonunda konuşmayı bile terk ettim diyor. Dolayısıyla bu bakış açısından baktığında insanı Allah'a yaklaştıran edep her şeyi içine alır. Yani masaya kuvvetli vurmak edepsizliktir. Çünkü onun içindeki atomlar Allah diye dönerken sen onların başına nasıl vurabilirsin? Hayvanları ezerek öldürmek edepsizliktir. Allah'ın sayıp yarattığı her varlığa hürmet etmen gerekir. Eğer onlar zarar vericiyseler onları acı çekmeden öldürülmesine yardım etmek lazım. Yoksa sen bu vazifeyi alma diyorlar. Onun için avcılık bile bizde çok makbul bir şey değildir doğrusu. Evet. İş adabı hakkında neler söyleyebiliriz hocam? Mesai yaparken çeşitli güçlüklerle karşılaşıyoruz. Uyalım mı şartlara? Ne gerektiriyorsa? Efendim maalesef bugün Batı toplumunun üzerimizdeki çok büyük etkisinden dolayı bizler sözümüzde durmayan, vakte riayet etmeyen, işte daha çok kendi menfaatlerimizi ön planda tutan insanlar haline geldik. Sanki Allah'la irtibatımız yokmuş ve bize her an Allah görmüyormuş gibi hareket ediyoruz. Halbuki ortak noktamız, Peygamber'e soruyorlar, din nedir ya Resulallah dediğinde, her nereye dönse ortak bir nokta oluşturuyor. Din güzel ahlaktır diyor. Güzel ahlakın hakikati içinde peygamber ahlakını giyinmek var. 3 gün söz verdiği için yerinden kımıldamayan bir peygamberden bahsediyoruz. O kadar hürmetkar ki yaratılmış her varlığa, insana hürmetkar, din, dil, ırk ayırmadığını görüyoruz. Mesela kalkmayın, yorulmayın efendim, o ölmüş kişi Yahudi dediklerinde insan değil mi diyor. Bir başkasına selavat getirirken, niye Allah'ın adını anarken başkası öldüğünde peşi sıra, niçin anıyorsunuz? O Müslüman değil ki dediklerinde son nefesinde ne dediğini ne biliyorsun diyor. Hristiyanların ayin yapması için onlara mekan hazırlayan bir peygamberden bahsediyoruz. Dolayısıyla ayrımlardan vazgeçip tevhid noktasında birleştiren bir dinin evlatlarıyız biz. O halde adabı tevhid noktasından bakarak yapacağız. Yani kimle muamele edersek edelim, Allah'la muamele ettiğimizi düşüneceğiz. Bu yüzden mesela bu ayın en büyük özelliklerinden biri olan zekat veya sadakada bir şey ver, bir başkasına, bir fakire, yani fakir hangimiziz o da düşünülüp tartışılır da, bir fakire bir şey verirken onu vermenin Allah'ın bize seni seviyorum hitabı olduğunu idrak ederek onu vermekten dolayı büyük bir edeple ve hürmetle
karşımıza teşekkür edercesine, Allah senden razı olsun, sayende Allah'tan seni seviyorum hitabını duyuyorum dercesine vermeyi Allah'ın edebi olarak görmek lazım. Büyüye karşı edep, karşısında sesini yükseltmemek, hürmetli davranmak, ne derse desin, ululuk ve büyüklük göstererek ona karşı çıkmamak demektir. Küçüğe karşı hürmet, onun sözlerine değer vermek, onu insan olarak var zannetmek demektir. Dolayısıyla yaratılmış her varlığa hürmet etmek gerekir. Ben ceviz ağacına benim süt annem diye her yaz ziyaret eden bir mürşitle yetiştim. Vefasından dolayı, oradan yediği cevizden edindiği bilgi ve ilimden dolayı ağaca hürmet eden bir öğretmendi kendisi. Böyle baktığınızda edebin içerisine her şey giriyor. Eğer edebi biraz üst seviyeye götürürsek Hazreti Osman'ın edebinden bahsedebiliriz ki beni çok etkiliyor. Peygamber Efendimiz bütün 4 halifesinin 3'ünde istirahat anında ayağa kalkmazlar. Hafifçe uzanarak onları kabul ederlermiş. Sadece Hazreti Osman geldiğinde o ayağa kalkarmış. Niçin yapıyorsunuz deyince çok edeplidir, ben yanında edepsiz mi olayım derlermiş. Hazreti Osman'ın edebinin içinde ise banyo yaparken bile 2 büklüm yaptığını ve edep yerlerimi Allah'tan gizliyorum. Çünkü o her yerde beni seyrediyor. Ben Yüce Allah'ıma karşı nasıl edepsizce davranabilirim dediğini görüyoruz. Yani Allah'ın veçhinin her yerde olduğunu idrak etmek, sen onu görmesen de onun seni gördüğünü hatırlamak ki buna ihsan diyoruz, insanı edepli kılar. O hale gelmek lazım. İnşallah hocam. Tabii çok büyük incelikler var. İnsan biraz bir şey öğrenince biraz daha incelmesi gerekiyor. Hareketlerin değişmesi gerekiyor. Geçen gün bir arkadaşım bana diyordu ki yanlış yaptım gittiğim yerde kafede biraz sesimi yükselttim. Hizmet biraz gecikmişti. Sonra durdum. Acaba bu nereden çıktı dedim. Yani uzun zamandır böyle bir harekette bulunmamıştım. O kadar da işte okuyorum, ediyorum, tasavvufi eğitim alıyorum. Sonra baktım diyor o hizmetlide herhangi bir şey yok yani ne alınmış ne kırılmış ama ben kendime kırılmış buldum kendimi diyor. Zaten mesele orada. Hı-hı. Çünkü insan yaptığı hatadan en çok kendi üzülür ve kendine problem olur. Ama burada bir yol var Eylül'cüğüm. Semiha Cemal Hanım'ın dediği gibi aşk beni arif etti, inceltti, zarif etti. Ben aşkı bilmez idim, içerim tarif etti diyor. Hı-hı. İşte aşk ehli olan da o edep had safhada gözüküyor. İnşallah. Allah cümlemize nasip etsin. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz.